Bundan 3 ay önce sizlerle beraber MetaHuman Creator'ı inceleyip kendimize birer avatar yaratmıştık. Ardından bu avatarı alıp Unreal Engine 5 içerisinde hiç kod yazmadan hareket ettirmiştik. Ve bu 3 aylık süreçte gündem çok değişti. Bildiğiniz üzere herkes Metaverse konuşuyor ve MetaHuman Creator bu Metaverse içerisinde çok önemli bir yer edindi aslında. Epic Games'in sadece oyun karakteri olarak düşünmediğini, ekosistemin girişi olarak insanların birer avatar yaratabilmesini sağlayan bir araç olarak düşündüğünü çok net bir şekilde görmüş olduk. Ve bununla beraber bildiğiniz üzere MetaHuman Creator beta sürümündeydi ve geliştirmeler almaya devam ediyor. Sizlerle şimdi 0.5 sürümünü inceleyeceğiz. Merhaba, ben Burak Furkan Akşahin. Kanalımda Unreal Engine 5 ve oyun geliştirme üzerine videolar çekiyorum. Ayrıca bu videodaki gibi teknolojiyle alakalı Unreal Engine'i bir şekilde ilgilendiren videolara da yer veriyorum. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Reklamımı da yaptığıma göre başlayabiliriz. MetaHuman Creator'ı açtık. En son 3 ay önce gelmiştim. Sizlerle beraber Burak karakterini yapmıştım. Ondan önce de ben Ayça'nın doğum günü için Ayça'nın 2 tane versiyonunu yapmıştım. Ancak o zamanlar saç rengini değiştiremiyordunuz. Belli başlı ayarlar yapabiliyordunuz ve kırmızı rengini tutturamamıştım hiçbir şekilde. MetaHuman 0.5 sayesinde artık saç rengini değiştirebileceğimizi söylüyorlar. Daha fazla kırmızı tonlarda saç verebiliyoruz. Ayrıca saçı direkt boyayabiliyoruz herhangi bir renge. Hemen deneyelim. Karakterim de bana hiç benzemiyor çünkü hala eksik saçlar ve bazı özellikler var. Diyorlar ki artık Hair'da, Color'da istediğimiz rengi seçebiliyoruz. Enable Hair Dye diyorum rengi boyamak adına. Bakın istediğiniz herhangi bir rengi direkt boyayabiliyorsunuz. Zaten bu materyal özelliklerinde vardı, mevcuttu. Yani Unreal Engine içerisindeki saç materyalini rengini değiştirebiliyordunuz ama bunu dışarıya public olarak vermemişlerdi. Şimdi mesela şöyle güzel bir kızıl. Bakın bayağı aslında renk tonu var. Mevcut. Zaten bu da engine içerisinde de vardı. Buradan işte saturation'ı düşürüp daha beyaz yapabilirsiniz. Tamamen albino bir karakter de yapabiliyorsunuz. Ben tekrar şöyle benim saç rengime yakın bir saç rengi yapacağım. İlk özelliğimiz buymuş. Saçları rengini red'de daha fazla arttırabiliyoruz ve saçı boyayabiliyoruz. Ayrıca LOD eklenmiş saçlar için. Bakalım LOD'ler var mı? Aynen. Bazı karakterler için çok komik. Bu da işte bilgisayarınız iyi değilse ve MetaHuman'ı çalıştırmak istiyorsanız bu şekilde bir MetaHuman'ı üretebiliyorsunuz. Tamam. LOD sıfıra gelelim. LOD de Level of Details demek. Yani karakteriniz uzaktayken ya da belli bir şeyin arkasındayken render etmesin, daha az şeyle çalışsın derseniz bu şekilde LOD 7'ye, LOD 0'a çekebiliyorsunuz. Ayrıca Auto LOD diye de bir şey var. Uzaklaştıkça şu anda bende mesela LOD'sini düşürüyor. Böylece daha rahat birden fazla şeyi render edebiliyorsunuz. UI'de diyor ki color precis seçme, hair, makeup ve clothing colors. Kıyafet renklendirme zaten vardı. Galiba artık daha range bir renk seçebiliyoruz kıyafette de. Bir kıyafete bakmak istiyorum. Tab. Evet, çok az renk vardı. Artık bakın daha böyle ara renklerde seçebiliyorsunuz. Çok iyi. Yani bunun gelmesi lazımdı zaten. Peki şey var mı? Bak o yok. Presetlerde böyle renkler var ama kendimiz bir renk oluşturup bunu kaydedemiyoruz. Unreal'ın içerisinde bu özellik mevcut. Mutlaka buraya da gelmesi lazım. Bunu yapmak için mesela bu rengin aynısını diğer ikisinde de görmek istiyorsanız buradaki hex color'ı kopyalıyorum. Diğer ki secondary gelip yanlış şey seçtik ya, neyse. Buraya gelip yapıştırıyorum. İkisi de aynı renkte oluyor. Ama bu çok iyi bir özellik. Olması gereken bir özellikti. Ardından ne diyor? Sculpt marker appearance updated to be more visible across skin tones. Blend moddayken, yok burada değil. Şuradan sculpt'tayken şu noktalar beyaz görünüyordu ve beyaz tenli kişilerin avatarları yaratılırken zorluk yaşanıyordu. Şimdi bakın çevresine siyah birer circle koymuş ki artık bak bunun default'u neydi? Nasıldı? Ve şu anda sen neredesin? Onu daha rahat görmek için. Biraz daha çekik yapabiliyor muyum? Yok mesela yaptırtmıyor yani daha fazla çekik. Salak saçma karakteri de bozmayalım şimdi. Tamam, okey. Body type'ı proportions'a dönüştürmüşler. Şurada body type yazıyordu. Onu proportions yapmışlar. Neden böyle bir şey yaptılar? En ufak fikrim yok. İkinci şey de kafanın boyutunu değiştirebiliyorsunuz. Çok büyük ya da çok küçük yapabiliyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Atıyorum kilolu birini seçtiğinizde bakın kafa ne kadar küçük görünüyor.
bu vücuda göre. Ama kafayı da vücutla beraber biraz büyüttüğünüzde daha doğru hissettirebiliyor. Ya da işte mesela çok ince birisini seçtiniz. Şöyle çok ince birisini seçtiğinizde kafa sıfırdayken çok büyük görünüyor. Biraz onu böyle kısarak daha uygun suratınıza, vücudunuza uygun bir şekilde hale getirebiliyorsunuz. Ben daha ortalama bir vücuda sahip olduğum için yine ortalama vücudu seçiyorum. Kafada şu anda gayet uygun görünüyor benim adıma. Lightning senaryo gelmiş. Gördüğünüz gibi böyle stüdyo vardı. Bir de outdoor vardı. Şimdi diyor ki artık daha fazla sahnemiz var. Hemen bir deneyelim bakalım. İç mekan var. Ev iç mekanı ve ışıklar da gördüğünüz üzere iç mekana göre çalışıyor ve çok daha böyle daha düzgün ışık alıyorsunuz. Şunu ben full screen yapacağım. Tamam. Ve çok hoş ışık düşüyor. Tahmin ettiğim üzere bu MetaHuman Creator bir Unreal Engine 5 kullanan bir bilgisayardan bize pixel streaming yapıyor. Yani bu gördüğünüz ışıklar tamamen belki işte RTX ve Lumen teknolojisiyle çalışan ışıklar ve bize sadece bunu stream ediyor. Nasıl ki Nvidia'nın GeForce Now var. Burada da aynı şekilde. Şu anda ben Medium kullanıyorum. Şu mesela Epic Ray Trace yaptığımda çok daha kaliteli ışıklar görebiliyorum. Hemen başka bir mekan deneyelim. Outdoor denedim. Bakın ışık daha böyle beyazımsı bir ton aldı. Daha her yerim daha fazla aydınlanıyor ama piksellenmeler başladı. Şimdi pixel streaming var, okey, ama hem işleyip hem de göndermeye çalıştığı için bizim bağlandığımız bulut bilgisayarı kasıyor. O yüzden ben buradan Medium alıyorum. Medium'da daha en azından okey bir şey. Ne diyor? Buradan Rotate Light varmış. L ile mouse'u oynatırsam bakın arkadaki HDRI değişiyor. Şuradan ışığı başka nasıl değiştirebilirim? CTRL değil de Shift ile yaparsam da ışık değişmiyor burada galiba. Aynen. Hem arka plan değiştiği için ışık da ona göre değişiyor. Yani şey değil aslında. Işığı değiştirmiyorsunuz. HDRI'yi değiştiriyorsunuz. Şurada silüet var. Bu çok hoş. Şuradan Sculpt'a değil de Preview'a gelip ya şu İnanolu bazen ikon tasarlarken bu tarz silüetlere ihtiyacınız oluyor. Ve şöyle animasyon tıkladığınızda çok farklı varyasyonda ikon çıkartabiliyorsunuz. Bu şu anda yüz animasyonunu oynatıyor diye düşünüyorum. Mesela şurada Body Technical ROM yaparsam bakın çok farklı hareketler yapacak ve sizin kullanabileceğiniz fazlasıyla ikon çıkartmasını sağlayacak. Atıyorum şunlar. Bu çok güzel. Yani silüeti beğendim. Split yani tek bir taraftan ışık vurduruyor. Artık durur musun? Çok hoş bir şeyde kaldı. Bunda kalabiliriz. Havalı duruyor. Tek bir yerden ışık vuruyor ve burada ışığı değiştirdiğinizde bakın. Çok iyi ya. Şurada bakın pikselizasyonları görüyorsunuz. Ya bunlar tamamen beta olduğundan diye düşünüyorum. İleride bunların tamamı çözülecektir. Mesela şöyle çok kendinizin eğer burada üretirseniz havalı işte profil fotoğrafları oluşturabilirsiniz. Hatta ben bunun screenshot'ını almak istiyorum. Şöyle alıp kaydedeceğim. Onun dışında ne var? Fireside var. Daha aşağıdan geliyor. Yani Fireside sanki bir kamp ateşinden size aydınlatıyormuş gibi. Yine bunda da L'ye basarak ışığı değiştirebiliyorsunuz. Yani inan olun çok basit özellikler ama çok hoş. Bak arka planı falan farklı renk bile atabiliyorsunuz. Çok iyi. Ve bunun dışında Moonlight gelmiş. Ay ışığı. Çok güzel ya. NFT bile üretilir. Yani güzel bir karakter oluşturursanız arka planı istediğiniz gibi değiştirip aydınlatmayı değiştirip buradan screenshotlarla NFT bile üretebilirsiniz. Tungsten var. Bence en güzeli bu. Şöyle yapalım. Portrait var. Bu zaten vardı. Çok iyi ya. Ve Red Lantern yani yukarıdan sanki bir
sokak lambasından aydınlanıyormuş gibi şöyle yapabiliriz. Tamam, bir de bunun screenshot'ını almak istiyorum. Bir diğerki özellik de bu şekildeydi. Şuradan tam screen'i kaldırıp bir devam edelim. Makeup, Foundation, Concealer ve Blush özellikleri gelmiş. Fondöteni biliyorum, geri kalanı bilmiyorum. Kendime de makyaj yapmayacağım ama şöyle bir deneyelim neler gelmiş. Aslında bu hani makyaj gözüyle bakmayın. Eğer ten renginizi tam olarak uyduramıyorsanız bu tarz işte fondötenle de ten renginizi uydurabilirsiniz. Ne diyor mesela? Çok daha derideki kusurları örtebilirsiniz. Kalsın. Blush varmış. Blush da tamamen yanaklara kızarıklık vermek için. Ben vermeyeceğim. Şöyle çıkabiliriz make-up'tan da. Ve tamamen animasyonla alakalı hand rig'ler, yani eldeki rigleme, kemikleştirme biraz sıkıntılıydı zaten. Biraz kaba duruyordu. Bakalım animasyonlarda şu anda daha gerçekçi durduğunu söyleyebilirim bir öncekine göre. Parmaklara iskelet atmışlar ve mayaya atarken de daha iyi sonuçlar vermesini sağlamışlar. Clothing'de skinning updates to shorts. Shortlara bir şey gelmiş. Bottoms. Skinning updates dediği ne ya? Bunu birkaç tane ekstra pantolon gelmiş galiba. Pantolon ve short gelmiş. Yani bunu iyi yazdınız. Yani ne işe yarıyor bilmiyorum. Presets'te bir şeyler gelmiş. Basit bir yüz rigi eklenmiş. Performansta çok büyük artış olduğunu söylüyor. Şimdi Texture Baking ne? Texture Baking, MetaHuman'ı Unreal'a alırken, hatta bu sırada ben bunu save edeyim. Suratı fazla değiştirmedik zaten. Ben bunu save ettim. Yani şu anda zaten otomatik save ediliyor. Hemen Quexel Bridge'i açıyorum. Hatta Unreal Engine'i açıyorum direkt. Unreal Engine 5 açacağım. Unreal'a alırken bu texture'ları bake etmiyordu ve dinamik bazı şeylere hesaplatıyordu. Yani size aslında master materyali verip MetaHuman Creator arayüzünden parametreleri engine'e gönderiyordu. Bu yüzden de materyaller bake alınmadığı için, texture'lar baked olmadığı için, real time hesapladığı için biraz performans sorunu yaşatıyordu bu. Şimdi artık direkt MetaHuman içerisinde bu texture'lar, şuradan hemen bir third person projesi oluşturuyorum. Meta Burak diye. Artık mobil cihazlarda dahi çalışabilir hale gelecek deniyor şu şekilde. Yani MetaHuman'ı buradan alıp Unreal 4'te ya da 5'te alıp oyununuza yedirip bunu mobil cihazlarınızda çalıştırabilir hale geleceğinizi söylüyor Texture Baking sayesinde. Bakalım performansta bir artış olmuş mu? Hemen bir Unreal'a atıyorum. Bir bakalım. Unreal Engine'e nasıl alıyoruz? İlk videoyu ya da ikinci videoyu izlemeyenler için hemen bir özet geçiyorum. Content'e geliyorsunuz. Buradan Quexel Bridge'e giriyorsunuz. Bu Unreal Engine 5 için. Unreal Engine 4 için ise ikinci videoyu izleyebilirsiniz. Linkleri aşağıda var. Kartlarda mevcut. Hesabınıza giriş yapacaksınız Quexel'da. Giriş yaptıktan sonra şurada bir avatar ikonu gibi bir şey göreceksiniz. Burada sizin MetaHuman'larınız mevcut. Ne diyor? Bakın burada bir update mevcut diyor. Büyük ihtimal. Tıklıyorum. Aynen update mevcut diyor. İndir diyor. İndiriyorum. 2 GB indirdik. Medium kalitede indirmeme rağmen 2 GB tuttu. Düşünün hani tamam mobil cihazlar için uygun hale getirdik diyorlar ama yani medium kalitesi bile 2 GB ise, ki bunun high kalitesinin 4 GB'a yakın olduğunu zannediyorum. Download ettikten sonra şöyle bir tik görüyorsunuz. Ardından add diyorsunuz. Add dediğinizde bu indirdiğiniz dosyaları Unreal Engine 5 projenizin içine aktaracak şimdi. Yani yaklaşık bir 3-4 saat sürdü MetaHuman karakteri projeye almak. Bilgisayarım artık ölüyor ve bu teknolojiyi takip etmekte zorluk yaşıyoruz bütün ülke olarak. Yani aldık nihayet. Şu an MetaHuman'ı ben projeye attığımda görüyorsunuz FPS sayıcımı. Yani 60 FPS'i görmüyor ki bundan 2-3 tane, minimum 4-5 tane olduğu senaryolar yaşamak lazım. Hani bunları birer karakter olarak kullanıyorsanız hiçbir oyunda bir karakterle iki karakterle oyunu götürmüyorsunuz. Bazen 2-3 NPC'nin dolaştığı, iletişime geçtiği, konuştuğu senaryolar oluyor. Şu anda bir MetaHuman'lı FPS'i görüyorsunuz.
Bilgisayarım da 1660 Ti falan var. Hani kötü bir bilgisayar da değil ama bu teknoloji için maalesef yetersiz kalıyor diyebilirim. Hala işte bazı optimizasyonlar yaptık diyorlar ama ya şu an mesela bilgisayarım donmuş vaziyette. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz, ya bu optimize olacak ya da bir şekilde teknolojiyi geliştireceğiz. Biz donanım olarak geliştireceğiz. Hani bir şekilde orta noktada buluşacağız. Bir de gözümün altına bir sürme gibi bir şey sürdü. Neden oldu onu da bilmiyorum. Yani MetaHuman bu şekilde hala geliştirilmesi gerekiyor. Bence release versiyona geldiğinde 1.0'a geldiğinde artık oyunlarımızda ya da işte Metaverse projelerinde ya da ne bileyim herhangi bir başka bir işte animasyon işlerinde kullanılabilir hale gelecektir diye düşünüyorum. Şu anda sadece 3080'e 3090'a olanlar çatır çatır animasyon yapıyor, film yapıyor MetaHuman'ları kullanarak. Biz de ancak böyle projemize ekleyip bakıp güle güle diyoruz. Bu videoda MetaHuman 05 versiyonunu inceledik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya fikirlerinizi yorum atmayı ve kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.